Yokoso, watashi wa Akira desu. Douzo yoroshiku. Bugün gençlik yolculuğunu tekrar eleştireceğiz. Bu ikinci parti olacak. Biliyorum beni beklemiyordunuz ama geri döndüm. Aslında geri döndüm demek pek mümkün değil. Çünkü her zaman buradaydım. YouTube'da da aktiftim. Genelde sadece podcast dinlemek için falan girsem de ara sıra topluluk vesaire de paylaşıyordum. Belki görmüşsünüzdür. Yani böyle aktif olmadığım zamanlarda topluluklarıma da bakmayı unutmayın. Bundan dolayı abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ara sıra canlı yayın da açmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Canlı yayınlar konusunda da yine topluluktan bilgilendireceğim sizleri. Ben bayağı heyecanlıyım çünkü çok uzun zamandan beri video kaydetmedim. Bu arada manga koleksiyon videosu da gelecek. Haberiniz olsun. Fazla konuşmayayım artık, uzatmayayım. O zaman videoya geçelim. Bu arada intro falan ekledim. Umarım kızmazsınız. Yani kızacağınızı düşünmüyorum. Çünkü bir animenin 24 dakikalık bir animenin 4 dakikası falan müzik oluyor, sadece açılış ve kapanış müziği. Ondan dolayı lütfen kızmayın ve umarım da telif yemez. Telif yerse intro kullanmam artık. Yani bilmiyorum. Neyse, biz asıl konumuza dönelim. Öncelikle tabii ki gerekli şeyleri çok fazla eleştirmem gereken konu var. Öncelikle son cildi, yani benim elimdeki son cilt 13. cilde inanılmaz kötü basmış. Ve yani son ciltte bir şey daha dikkatimi çekti. Yazar diğer hikayesinden bir şeyler eklemiş. Abi ben ne yapayım senin diğer hikayeni? Onu ayrı olarak bastığını da evet biliyorum, anlıyorum, hani çok ince çıkacak orijinalinde öyle falan ama yazar zaten bir direkt pat diye bitirmiş. Hani bir evlilik falan görmek istiyordum ben, çünkü bunlar lise kaç? Bir dakika, lise 3'ler. Birazcık büyüselerdi, bir 2-3 sene ilerisinde böyle, veya 2-3 sene değil ya, 5-6 sene geçseydi, evlenselerdi falan. Ben hep böyle evlilik görmek falan istiyorum animelerde ama hiçbirinde yok. İşte bundan dolayı evlilik görmek istiyorum mangalarda ve animelerde. Kitabın yarısını zaten diğer hikaye kaplamış. Neyse, ben son kaldığımız yerden devam edeyim bir önceki eleştiride. Bu sefer basımını eleştirdim ilk başta. Ondan başlamak istedim. Diğer ciltlerde bir sorun yoktu bu arada. Bu arada tutuşu falan da bir garipti hani, ve kitap böyle sararmış yapraklar. Belki çok uzun zamandan beri rafta olduğu için de öyle olabilir, bilmiyorum ama. Yani uzun zamandan beri rafta oldu dediğim, yani çok uzun zaman önce almadım. Daha yeni aldım hatta, ama belki kitapçının rafında çok uzun süre durmuştur. Neyse. Şimdi son kaldığımız yerden devam edersek, Cole gerçekten de davranışlarını falan düzeltiyor ve Nurama'ya kardeş sen artık git falan diyor. Kısaca reddediyor onu ve diyor ki git artık başımdan git, ben seni görmek istemiyorum. Sen bana zarar veriyorsun vesaire. Ve ayrılıyor Nurama'dan. Nurama'dan ayrılıyor dedim, hiç sevgili olmamışlardı bu arada. Sadece yakınlardı, arkadaşlardı. Neyse. Bu arada farkındayım, bu videoda çok fazla neyse dedim ama çok uzun zamandan beri konuşmadığımız için araya ekleyebileceğim çok fazla şey var. Daha sonrasında Kou bu davranışlarını düzeltiyor ama Kikuchi veya Touma, artık her neyse, bu Kou ve Futaba'nın arasına giriyor ve Kou da her zaman ona soğuk davrandığı için Futaba da Kikuchi'yi kabul ediyor. Yani Kikuchi çıkma teklif ediyor. Futaba da kabul ediyor. Yani bizim ana karakter. Birincisi, hislerinin olmadığı birinin neden hani çıkma teklifini kabul ediyorsun? Ve hani hem Kikuchi harcandı hem Kou harcandı ve hikayeyi sadece uzatmak için uzatmışlar yine. Kaç kere söyledim. 3. ciltten sonra 1, 2, 3, 13. cildi vesaire bir anda okusanız hiçbir şey olmaz yani. Arada öyle Toğman'ın olaylarını falan okumak gerçekten inanılmaz sıkıcı. Yani sabır ya. Yazar o kadar hani zorlamış ki yazmaya ama yazmamış hani. Uzatmak için uzatmış ve yazmak için yazmış. Bu arada kitabı şey olarak kapatmadım. Yani şey olarak bitirmedim. İşte Kou çok kötüydü, Touma çok kötüydü, Futaba çok kötüydü. Karakterler kötü değildi.
Yazar kötüydü. Zaten yazarın takma ad kullanmasından anlamam lazımdı. Bir kere gerçekten kaliteli bir iş yapan bir yazar neden öyle şey kullansın, takma ad? Kısacası Gençlik Yolculuğu benim için onun da üçlük bir seri. Yani o kadar, o da yani o 3 puanı da sadece ilk 3 cilt ve son cildin hatırına verdim. Son cildin dediğimde yani bir 10 sayfanın falan hatırına verdim. Ku artık normal biri ama yani yine de hala ısınmış bir şekilde değilim. Neden karakterler birbirlerine hiç iltifat falan etmiyordu? Herkes böyle birbirine soğuktu. Yani soğuktan kastım gerçekten hani hiç kimse hiç kimseyi umursamıyor. Hiç kimse hiç kimsenin umurunda değil. Özellikle Ko ve Futaba'nın arası gerçekten açık. Ara sıra şakalaşıyorlar ama onun haricinde aralarında hiçbir iletişim yok. Ve birbirlerini gerçekten tanıdıklarını düşünmüyorum. Hani ortaokuldan arkadaşlar falan ama yani tanıdıklarını gerçekten düşünmüyorum birbirlerine. Bitirmek için bitirmiş, uzatmak için uzatmış. Tamamen kötü bir seri. Bu seriyi gömdüğüm için bana kızabilirsiniz. Ama sonuna kadar okudum. Ve hayatımda okuduğum en boş yere uzatılmış seri. Keşke yazmasalarmış, daha iyi olurmuş. Ben okuduğum için pişmanım. Zamanınızı daha gerekli şeylere harcayın. Bu kadar söylüyorum. Lütfen bana kızmayın. Şahsen ben 13 mangayı da aldım. Ve bayağı bir para ödedim. Bizim paramızın bir değeri yok mu? Neden böyle bir şey okuduk biz? Yani neyse. Moralim gerçekten bozuk. Doğru düzgün bir şey anlatamamış yazar. Yani bak aslında gerçekten çok fazla potansiyeli olan bir kitap. Nasıl bu kadar batırabilirsin yani? Neyse daha fazla konuşmuyorum. Yazara karşı herhangi bir nefretim yok. Sadece moralim bozuk. Bu kadardı. Umarım beni anlamışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.